Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Yorkshire CD ve zarfını yapacağız. CD zarfı yapacağız. CD zarfları çok eskisi gibi kullanılmasa da hala kullanılıyor. Hastanelerde falan çokça kullanılıyor. Bu MR falan çektikleri zaman bir CD'ye çekip veriyorlar size o bir belgeleri, işte fotoğraf artık ne veriyorlarsa. Genelde benim gördüğüm oralarda kullanılıyor. Artık eskisi gibi işte şirketlerin kurumsal kimliklerini falan eskiden koyarlardı. İşte broşür, tanıtım filmleri falan yapılırdı. Şimdi öyle şeyler yapılmıyor. Kullanım alanı çok azaldı CD'lerin, DVD'lerin. Çünkü internette her şey var ve otellerin falan da tanıtımları eskiden işte bir katalog falan yapılırdı, müşterilere hediye edilirdi, acentalara verilirdi falan. Şimdi onun yerine böyle kart şeklinde flash diskler falan var. Onlardan yapıyorlar. İşte adam içine bütün fotoğraflarını, bilgilerini, broşürlerini falan koyuyor. Acentalara onlardan gönderiyor. Hem şık hem küçük, işte üzerinde otelin logosu falan oluyor. Hatta onlardan da bir tane tasarlayabiliriz belki. Ama onun haricinde CD ve CD zarfları pek kullanılmıyor haliyle. Birkaç çeşit CD zarfı var. Biz bunlardan bu standart kırtasiyelerde aldığınız o işte ön tarafında penceresi olan böyle dandik zarflardan yapacağız. Onları tasarlaması kolay ve baskı alanı da aynı diğer zarflar gibi. Hani daha önce yaptığımız zarf videolarına bakarsanız birkaç tane yapmıştık sanırım. Aynı onlar gibi. Onda da aynı şekilde bir boşluk kalmak zorunda. Yani ona da full zemin uygulayamıyoruz. İlla full zemin olacaksa ya zarfın tipi değişmek zorunda ya da hani zarfı baştan üreticiye bastırmanız gerekiyor. Çünkü öbür türlü makine onu kabul etmiyor. Oraya baskı yapılamıyor. Penceresiz olursa işte mesela 10 adet 20 adet falan olacaksa bu böyle kırtasiye tarzı ozalitçilerde falan bastırabilirsiniz. Tabi onu yapan da birini bulmanız gerekiyor. O da biraz maliyetli olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda şık durmayabilir. Şimdi biz ölçülerimizi 140'a 140 değil, bizim ölçülerimiz 125'e 125. Bu CD 120'ye 120, hani tam ölçüsü, yarıçapı değil tam çapı, 120'ye 120, 5'er milim kadar da boşluk bırakacağız. Çünkü zarflar o boyutlarda. Hani zarf kendisi 5 milim kadar biraz daha büyük CD'den haliyle. Şunu 2 tane yapacağım. Yan tarafına CD'nin üzerine sticker yapacaksınız ya. Onun için de bir şeyler yapacağız. Onu ben çizmiştim şu şekilde. Aslında bunu size de verebilirim diye düşünüyorum. Aşağıda linkten indirirsiniz. Yani bunu çizmeyle uğraşmayın. Ya da uğraşsanız mı? Uğraşsanız daha iyi olur aslında ama uğraşmayın. Ben çizdim. Zaten internette de bulabilirsiniz bunu. Hani böyle zor bir şey değil zaten. Şöyle, hani şu ne kadarmış? 120,3 milim kadar taşırması var. Ve yazı sınırları içinde şöyle 117'ye 475 diye yapmışız. Kafadan sallamışız bunları. Şu kısımda, şu ortadaki delik kısmı, bu kısımda hani plastik kısmı oluyor ya böyle ortasındaki, o kısmı oluyor. O da 37 milimmiş. Bu kısma da tasarım yapabilirsiniz aslında ama hani orada hafif bir CD de yok etrafta. Hafif böyle bir çukurluk var. Sticker yapıştırdığınızda orası çirkin duracaktır. O yüzden buraya tasarım payı bırakmayın. Hani tasarımı yapmayın. Ya da taşırma verin buraya komple. Sonra ortadan onu kesersiniz. Şimdi bu dursun. 125'e 125 bizim şöyle bir dikdörtgene ihtiyacımız var. Bunu Yorkshire'a yapacağız dedik.
Aslında Yorkshire'ın çok bir ihtiyacı da yok ama hani o projeyi yapıyorduk, o projeden devam edelim diye düşündüm. Şöyle hatta billboard'unu da açalım. Aynen. Böyle tanıtımla ilgili bir şey olacak ya. Şunları kullanmayız. Hani şunlar kafamızı karıştırmasın. CD'nin üstünde Zola'nın ne işi var? Şu adresimizi kullanırız. Şu iletişim bilgilerini, logomuzu kullanırız. Ette yeni bir devir başlıyor. Onu da kullanırız. Geri kalan her şeyi kullanırız. Zemini sade kullanacağım bu sefer. Aynı kartvizitte kullanmıştık. Lacivert bir zemin kullanmıştık kartvizitte. Şöyle bunları da kaldırabilirim bu yüzden. Ya da dursalar mı? Bunlar dursunlar. Belki kullanabilirim. Aklıma bir şey gelir. Aklımıza bir şey gelebilir. Şöyle bir küçültelim bunları. Şöyle. Şimdi bu buna uyum sağlamayan bir renk olduğu için şöyle şuradan kart vizitimiz hangisi? Bir sürü iş yapmışız burada. Şu zemini kullanalım. Bunu silelim. Gri. Bizim desenimiz gri'nin üstünde biraz şeffaflığı falan olduğu için çok düzgün durmadı. Fark etmişsinizdir. Bunun sebebi ne diye soracak olursanız, onun sebebi şu. Baskıda da benzer bir görüntü oluşacak. Biraz bu GPU falan kullandığı için şurada GPU falan etkin durumda falan filan diye söylüyor zaten. Şöyle bir şey yapıyor. Bizim o şeffaf diye eklediğimiz şey farklı renklerde olduğu zaman hani 4 rengi birden karıştırmasını istemiyoruz, işte tek renk olarak koyduk ya zemini. Mesela onu 4 renk yapsak, şunu şöyle kenara bir tane kopyalayalım. Bakın şöyle olduğu zaman bu 4 renk bir siyah, bunu kullanmayın. Siyah olarak bunu kullanmayın. Hani işte çok siyah falan, işte şurada baktığınız zaman %100 bütün siyah renklere %100 veriyor. Bunu kullanmayın çünkü baskı makinelerinde bunu böyle çok fazla siyah olarak kabul ediyor. Hani bütün renklerden ayrı ayrı tek tek dökmeye çalışıyor. O yüzden baskıda problem yaşayabilirsiniz. Ben bir defasında denemiştim onu da. Bu niye böyle diye. Branda'ya bir baskı yapmıştık. Gözle görülür bir şekilde dijital makinede, bu nasıl söyleyeyim, dış mekan makinalarında, büyük rulo basan makinalarda Roland vardı. Gözle görülür bir şekilde o yazıların, siyah olan kısımların resmen kalınlığı vardı ve boya neredeyse böyle akacak şekildeydi. Hani bir boya katmanı oluşturuyor orada. O yüzden bunu baskılarda kullanmamanızı tavsiye ederim. Hani ben denedim. Denemek için yapabilirsiniz tabi. İmkanınız varsa. Ama bence denemeyin. Onun yerine hani şuradan kendiniz %100 oluşturun. Onu normal olarak kabul ediyorum. Mesela tek renk siyah. Hani aynı görüntüyü alırsınız zaten. Onunla bunun farkı, bu kendi yaptığımızda onun farkı büyük ihtimalle o farklı bir kodlama olarak gönderiyor o rengi. Hani bizim yaptığımız gibi %100 diye kodlayıp göndermiyor. Ayrıyeten bir kod gönderiyor sanırım makineye. Makine de onu ayrı bir şey olduğunu bilerek yapıyor. O şeyleri, bunu kontur çizgilerinde falan kullanılıyor. Bu siyah kontur çizgilerinde kullanılıyor. Kontur çizgileri diyorum, pardon. Crop çizgilerinde, kesim çizgilerinde falan kullanılıyor. Hani köşelere cross koyduğunuz zaman o renkten kullanabilirsiniz. Şunu silelim. Buraya yerleştirelim bunu. Şöyle CD zarfımızı bu şekilde yapamayacağız. Bunu ben
şu taraf için hazırladım. Mecburen bunu beyaz yapmak zorundayız ya da hani şuralara bir şey ekleyebiliriz. Hani boş durmasın diye. Yazılarımızı falan yazmak için bir alan ekleyebiliriz aslında şöyle. Şu kısma. Çünkü makine büyük ihtimalle şöyle 1,5 santim kadar, burada da 1 santim 1,5 santim kadar burada da pay bırakmamız gerekiyor. Matbaa makinesi ya da artık ne tür bir makinede basılacaksa bu iş. Şöyle yapalım. Aynen. Şöyle. Şu kısma da şu şekilde çizgiler yapalım. Hani yazı yazılabileceğinin işareti olarak. Şöyle karmaşık bir renk kombinasyonumuz varmış. Şöyle sanırım bu Pantone bir renk. Evet. Şimdi logomuzu falan da alalım. Bu logomuzu kullanamayabiliriz. O yüzden şu logomuzu alalım. Aslında gri kullanıyormuşuz. Şunu alayım ben buradan. Bunu şuraya falan yerleştirelim. Şimdilik sen şurada dur. Aslında hiçbir şey dışına bir şey yazmasak da olur ama dışına mecburen bir şeyler yazacağız. Hani ne olduğu hakkında işte kimeyse isim falan bir şey yazmamız gerekebilir. Şöyle bir alan oluşturalım. Bence. Bu alanı beyaz yapalım tamamen. Şöyle bir şey. Şunu birazcık daha aşağıya çekelim. Aynen. Bunu şeyde de kullanacağız. Mecburen. CD'de de kullanacağız. Çünkü maalesef beyaz kalemle yazmayacaksanız o sorun olacaktır. Şöyle yapalım ve kırpma maskesi oluştur. Şöyle. Aynen. Şöyle en alta gönderelim. Şimdi şunları burada görünecek bir renk yapalım. Aynen bu şekilde. Şimdi bunun içini beyaz yapacağım. Beyaz yapmasak da olur. Buralar kesim yerleri. Şunu daha ince yapabiliriz. Hatta bunu silebiliriz. Çünkü üstüne koyup da kesebilirsiniz. Ayrıyetten de kesebilirsiniz. Şöyle ne olduğu belli olsun. Şöyle ince. Çok ince. Çok ince görünsün yeter, hani sizin işinizi bozmasın. Bu da aynı şekilde, hani bunu da sonrasında bastığınız zaman kaldırabilirsiniz. Hatta kaldırın. Hani bence kaldırın, tamamen kaldırın onu. Şu payı birazcık daha büyütebiliriz. Şöyle ilk önce logomuzu buraya da koyalım. Şöyle en üste gelecek şekilde bu logomuzu değil, şuradaki logomuzu kullanalım. Aslında bu kartvizitin üstünde de vardı, oradan da alabilirdik. Küçültelim. Şöyle ortalayalım güzelce. Şimdi bununla bunun arasını ortalamamız için neye ihtiyacımız var? Bir tane şöyle bir kutucuk çizersek ne olduğunu görürüz. İkisinin ortasına ortalayabiliriz. Aynen böyle. Şimdi aslında onu silmeyeyim. Şurada kenarda dursun. Aynı şeyi şurada da yapacağım çünkü. Şöyle bir tane az önce bahsettiğim gibi CD'nin üzerine yazı yazabilmek için
Böyle bir şeye ihtiyacımız var. Şu sloganımızı aslında şunları da buradan kopyalasak mı? Bizim şuradan aynı iletişim bilgilerimiz vardı. Zarfın üstüne yapabiliriz. CD'nin üstüne de yazabiliriz ayrıyetten. Yazma edebiliriz. Bunun dışında ne var? Doğru, kalınlaşsın diye şey yapmıştık. Şöyle bunları siyah gibi, gri gibi yapalım. Şöyle renklerini değiştirelim hızlıca. Şunu buradan kaldırabiliriz. Şu rezervasyon yazısını kaldıralım. Rezervasyona ihtiyacı olacağını sanmıyorum. Şöyle şuraya da aynısını yazalım. Yani zarfını kaybeder, bir şey olur. Hani illa zarfıyla kullanmak zorunda değil adam, ya da biz de zarf. Aynen bu şekilde tasarımımızı yapabiliriz. Sloganı falan da ekleyebilir. Şu yan taraflara hani böyle doldururuz, bir şeyler yazarız. Yazı yazacak alanları illa küçücük koymak zorunda değiliz. Daha geniş yapabiliriz. Buraya iletişim bilgilerini falan yazıp hani telefon numarasını falan yazıp buraya yazı yazılacak alanları bu taraflara yapabiliriz. Şöyle karşılıklı. Bu tamamen bizim artık hani ölçülerden sonra bizim zevkimize kalmış. Olmazsa olmazları işte iletişim bilgisi eklemek istiyorsak üzerine, ki bence eklemeliyiz. Lazım olur. Hani adamın aklına gelir lan bu CD'leri vardı ben de bunun deyip onun üstüne bakar. İletişim bilgileri, işte sosyal medya. Sosyal medya önemli. Sosyal medyayı, adamların sosyal medyası varsa bence yaptığınız her şeyin üstüne, menü yaptığınız menünün de üstüne, böyle yapabildiğiniz her şeyin üstüne yazın, çünkü hepimiz sosyal medyayı seviyoruz. Lan şu adamların işte bir Instagram'ına bakayım, bir Facebook'una bakayım, hani nasıl adamlar bunlar, ne iş yapıyorlar diye bir görmek istiyoruz. Ya da Instagram'ını falan görüyoruz, diyoruz ne kadar güzel bir yer, gidiyoruz çok da iyi bir yer çıkmıyor ama kandırabiliyor bazen sosyal medya insanları. Beni de kandırıyor. Benim de bayağı bir Instagram'da görüp hayal kırıklığına uğradığım birkaç mekan var. Restoran falan konusunda. Diğer işlerde de gerçi öyle hani bakıyorsun Instagram'da adamlar profesyonel işler yapıyorlarmış gibi, fakat gerçekte o kadar da profesyonel değiller. Siz de bir şeyler paylaşırken biraz realist olun, hani yaptığınız iş kadar güzel şeyler koyun.
bence bu güzel oldu ya. Hani bu şekilde yapabilirsiniz. Ölçülere dikkat edin. Bir de dediğim gibi şu üst kısımda hani o torba şeklinde üst pencereli yuvarlak kare şeklindeki o zarfıdan kullanacaksanız, onun tasarımını yapacaksanız buna dikkat edin çünkü baskıda sorun yaşarsınız. Hani adamlar basmaz, hani buraya baskı olmaz, yani olmuyor. Bu illa bu tarafta olmak zorunda değil. Hani şu kısmında kapak var. Arka tarafında. Bu tarafında bu tarafında kapak var. Hatta bu daha aşağıda olması lazım. Çünkü pencereli değil, penceresiz tarafında baskı yapacağız. Bir de o tarafında kapak var. Neredeyse hani şuraya kadar falan kapak gelecek. Şunları biraz daha aşağı alalım. Çok pardon. Yani şurada kapak var. Ona göre ölçüsünü alın. Yani elinize bir tane zarf alıp ölçüsünü alın iyice, güzelce. Tasarımınızı ona göre yapın. Bunlar genelde standart oluyor. İlla bir yerden ölçüsünü almanıza gerek yok. 125'e 125. CD'nin ölçüsü de 120. Zaten hani CD farklı boyutlarda üretilmiyor. Çünkü girdiği yerler aynı. Ha, bunların küçükleri var, işte 80 santimlik, 50 santimlik CD'ler var. Yani böyle küçük görmüşsünüzdür bazen. Bir elektronik cihaz aldığınız zaman içinde driver'ını yüklemek için böyle küçük şu kadar CD'ler falan gönderirler. Onlar da 80 ve 50 olması lazım diye hatırlıyorum. Böyle o civarlarda bir ölçüleri var onların da. İnternetten bakarsınız ya da öyle bir şey yapacaksanız zaten adam getirir, ha bak ben bunun için bir şey istiyorum, işte bunun için bir etiket istiyorum falan diye getirir. Ya da getirmiyorsa internette her şey var zaten. Yani şu anda bu işi internetten öğreniyorsunuz. O derece bir sürü şey var. Ben 80 santim diye hatırlıyorum. Bir 80 santimli bir de 80 santim diyorum. 80 milim ve 50 milimlik iki tane versiyonu var diye biliyorum. Bir de bu standart 120 santim, 120 milimlik, 12 santim, 5 santim, 8 santim. CD zarfları, CD'ler bu şekilde. DVD de aynı boyutlarda, hani bir boyut olarak bir fark yok. DVD için de bir zarf yapacaksanız yine bu şekilde yapacaksınız. Ha, böyle katlamalı, işte yanlardan yapıştırmalı falan oluyor. Onu da işte kendiniz yapıp hani ilk önce bir şeyini, taslağını çıkartın, arasına koyun CD giriyor mu falan diye. Onun tasarımını da işte yaptığınız şekle göre yapacaksınız. Aslında onlardan da bir tane yapabiliriz bir ara. Çünkü o biraz uzun ve farklı bir konu. Gerçi ben size onu ayarlarım ben bir ara. Hani farklı kendiniz yapabileceğiniz, işte her tarafı baskılı olan zarftan bahsediyorum. Bunu sadece CD zarfı olarak değil, diğer zarflar için de düşünebilirsiniz. Evet, bu kadar. Yani gördüğünüz gibi her şey kolay. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten sürekli zırt pırt çıkıp duruyor. Ve beğeni de atabilirsiniz. Onu yaptığınızda da çok mutlu olurum. Bunu bir arkadaşımız rica etmişti anlatmamızı. Onun da yorumu bilmiyorum, ilk başta da olabilir. En son şu anda burada da yazıyor olabilir. İki tarafa da koyarız ya. Rica etmiş, anlatmamızı istemiş. Siz de anlatmamı istediğiniz bir konu varsa, aklınıza takılan, yapamadığınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Yazarak anlatabileceğim bir şeyse yazarak anlatırım. Eğer yazarak anlatamayacağım bir şeyse videosunu çekeriz, bakarsınız. Hala anlamadıysanız yine sorarsanız, en azından hani işte şu kısmında şöyle bir şey yapıyorum falan, işte olmuyor gibisinden sorarsınız. İyi olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.